Bir düşünsene. Hayatın boyunca özlem duyduğun her şey, bolluk, neşe, sarsılmaz bir amaç duygusu, sana uzak bir ihtimal değil, zaten varlığının özüne işlenmiş bir kod gibi içinde saklı. Evet, kulağa inanılmaz geliyor olabilir ama bu söylediklerim sadece mümkün değil. Aynı zamanda çoktan senin içinde var olan bir gerçeğin kapısını aralıyor. Sadece kim olduğunu hatırlaman, özüne uyanman yeterli. Ve bir bakmışsın, hayalini kurduğun hayat senin gerçekliğin haline gelmiş. Biliyorum, bu kulağa neredeyse gerçek olamayacak kadar güzel geliyor. Ama lütfen beni dinlemeye devam et. Çünkü birazdan seninle paylaşacağım şey sadece bir umut ya da teori değil. Tarih boyunca en büyük düşünürlerin ve ruhsal liderlerin tekrar kanıtladığı yaşamın en derin sırrı ve bu videoya tıklamış olman bile senin o cevabı arayanlardan biri olduğunu gösteriyor. Çünkü içimizde bir güç var, ilahi ve yaratıcı bir enerji ve bu enerji her an bizim gerçekliğimizi şekillendiriyor. Farkında olsak da, olmasak da, yıldızları tutuşturan, evrene yaşam üfleyen, doğadaki her dengeyi koruyan bu güç bizde de var. En büyüleyici kısmı ise şu: bu enerji sadece birkaç seçilmiş kişiye ait değil. Bu güç, senin de doğuştan gelen hakkın. Sadece bir insan olduğun için. Asırlardır filozoflar, ruhsal arayıcılar bu gücün sırrını çözmeye çalıştı. Ve bu sır, zihin bilimi akımının öncüsü olan Dr. Ernest Holmes sayesinde karanlıktan gün yüzüne çıktı. Holmes bize, hayatın zorlukları karşısında çaresiz olmadığımızı, aksine yaşadığımız gerçekliğin ortak yaratıcısı olduğumuzu gösterdi. Ama çoğu insan hayatı bir uykuda gibi yaşıyor. Kendini güçsüz, sıkışmış ve koşulların içinde kaybolmuş hissediyor. Küçük, etkisiz ve sanki hiçbir şeyi değiştiremeyecekmiş gibi. Düşünsene, kaç kere hissettin hayatın sana olduğunu. Sanki senin onu şekillendirme gücün yokmuş gibi. Kaç kere hayal ettin daha iyi bir hayatı ama sonra kendine imkansız dedin. Bu hisler o kadar yaygın ki neredeyse normalmiş gibi kabul ediliyor. Oysa Holmes bu duyguların aslında birer yanılsama olduğunu fark etti. Gerçek potansiyelini senden saklayan illüzyonlar. Gerçek şu ki sen sonsuz olanın bir yansımasısın. Akıllı, yaratıcı ve sınırsız bir enerji. Gerçekliğin dokusunu oluşturan bu enerji her an senin içinden akıyor. Sen bu gücün dışında değilsin. Aksine sen onun ifadesisin ve işte burada en önemli nokta devreye giriyor. Bu enerji düşüncelerimize ve inançlarımıza cevap verir. Düşüncelerimiz aracılığıyla şekillenir ve hayatımıza yön verir. Çoğu insan bunun farkında bile olmaz. Ama gerçek budur. Ve güzel haber şu: bu söylediklerime inanmak zorunda değilsin. Bu yolculuğa birlikte çıktığımızda kendin göreceksin. Hayatında eş zamanlılıklar belirmeye başlayacak. Fırsatlar birbiriyle hizalanacak. Daha önce hiç yaşamadığın bir netlik ve amaç duygusu içinde doğacak. Ve en önemlisi, gerçekten kendi gerçekliğinin yaratıcısı olduğunu anlayacaksın. Bu farkındalık seni geçmişin zincirlerinden özgürleştirecek. İçindeki sonsuz potansiyeli ortaya çıkaracak ve seni hayallerinin bile ötesindeki bir yaşama taşıyacak. Eğer gerçekten hazırsan, şimdi başlayalım bu yolculuğa. Çünkü bir kez kim olduğunu gerçekten keşfettiğinde artık geriye dönüş yok. Hayatın bildiğin haliyle sonsuza dek değişecek. Ama her şeyden önce bu yaratıcı gücün uyanışındaki ilk adım ilahi zihinle olan bağını anlamaktan geçiyor. Holmes şöyle der: her birimiz Tanrı'ya açılan bir çıkış, Tanrı'dan gelen bir girişiz. Bu şu demek: sen evreni yöneten o sınırsız zekadan ayrı değilsin. Aksine onunla bir bütünsün. İlahi gücün hem alıcısı hem de ileticisisin. Holmes, bu bağı daha iyi hayal edebilmemiz için bizi güneşin ışınlarına benzetir. Her birimiz o yaratıcı kaynağın birer ışınıyız. Sen sadece ilahi zekanın bir ürünü değil, onun yaşayan bir ifadesisin. Evrenin gücü dışarıda, uzaklarda bir yerlerde değil. O güç her an senin içinden geçiyor, seninle birlikte var oluyor. Tıpkı bir güneş ışını gibi, gittiği her yere ışık ve sıcaklık taşır. Sen de ilahi özü içinde taşıyor ve etrafına yayıyorsun. Bu ışık sadece sana ait değil,
O, kaynağın sonsuz enerjisi ve senin aracılığınla kendini ifade etmek istiyor. Bu, senin Tanrı'dan ayrı olmadığını, aksine onun sonsuz gücünün eşsiz bir tezahürü olduğunu hatırlatır. Ve işte bu ilahi enerjiye bağlandığında bilgelik, ilham ve güç dolu bir kaynağa ulaşmış olursun. Ama şunu unutma, bu güç sadece sana doğru akmıyor, senin içinden de akıyor. Sen sadece bir gözlemci değilsin. Aynı zamanda bu gerçekliğin aktif bir yaratıcısısın. Her düşüncen, her duygun, her inancın hayatını doğrudan etkiliyor. Farkında olsan da olmasan da. Ve zihnini bir termostat gibi düşün. Onu belirli bir sıcaklığa ayarladığında tüm sistem bu sıcaklığı korumak için çalışır. Örneğin 22 dereceye ayarlarsan ortam o ısıda kalır. Düşüncelerimiz, inançlarımız ve duygularımız da tıpkı bu şekilde çalışır. Onları bilinçli bir şekilde bolluğa, minnettarlığa ya da özgüvene ayarladığında hayatın da o frekansa uyumlanır. Ve işte bu bir döngü oluşturur. Şükrettiğinde şükredecek daha fazla şey fark etmeye başlarsın. Bu anlayış içindeki pozitif enerjiyi harekete geçirerek sende bir ivme yaratır. Bolluğa olan inancını pekiştirir, seni şükranla doldurur ve bu yüksek frekanstan gelen güzel şeyleri hayatına doğru çeker. Ama ne yazık ki bunun tersi de geçerlidir. Eğer içsel termostatını kıtlığa, kendinden şüphe etmeye ya da korkuya ayarlarsan, gerçekliğin de buna göre şekillenir. Böylece zihninde taşıdığın olumsuz inançlar sana cesaretini kıran deneyimler olarak geri döner ve bu da onları daha da gerçek gibi hissettirir. Sonuçta kendini bir kısır döngünün içinde sıkışmış bulursun. Sınırlı, kapalı ve çıkış yolu görünmeyen bir hayat. Üzücü olan ise şudur: birçok insan bu tür küçük farkların yol açtığı büyük değişimlerle hayatlarını mahvetmiştir. Çünkü zamanla bu ufak zihinsel ayarlamalar birleşir, büyür ve bir gün bakarsın, hiç hayal etmediğin bir yöne sürüklenmişsin. Tıpkı iki uçağın kalkışta rotasını yalnızca 1 derece farklı ayarlaması gibi. Başlangıçta neredeyse fark edilemez olan bu küçük fark, yüzlerce kilometre sonra onları bambaşka yerlere ulaştırır. Aynı şey düşüncelerimiz için de geçerlidir. Bugün yapacağın küçük bir zihinsel değişim, gelecekte bambaşka bir yaşamın kapısını açabilir. Holmes'un "Hayat bir aynadır. Zihninde neyi düşünüyorsan o sana yansır" sözünün tam anlamı da budur. İç dünyandaki düşünce frekansı neyse, dışarıdan yaşadığın deneyimler de ona uyumlu hale gelir. Eksiklik, kıtlık ve sınırlılık üzerine odaklandığında daha fazlasıyla kuşatılırsın. Ama düşüncelerinin gücünü kullanmayı öğrenir ve onları evrenin sınırsız bolluğu ile hizalayabilirsen, işte o zaman gerçek mucizeler hayatında belirmeye başlar. Gerçek şu: sen şartların kurbanı değilsin. Sen hayatının yaratıcısısın. İnançların, hayal gücün ve iç sesinle hayatını şekillendirme gücüne sahipsin. Holmes'un zihin bilimi adını verdiği anlayışın özü de tam olarak budur. Zihnin, ilahi olanın sonsuz potansiyeli ile yaşadığın somut gerçeklik arasında bir köprü görevi görür. Bu köprüden nasıl geçeceğini bilirsen, yaşam dediğin şey de bütünüyle dönüşebilir. Pek çok ruhsal gelenekte Tanrı insanlara şu çağrıyı yapar: benim en yüce ve en güzel halimi düşün ki sevgimi ve iyiliğimi tüm kalbinle hissedebilesin. İşte düşüncelerini ilahi sevgiyle ve sonsuz bilgelikle uyumlu hale getirmek, dünyaya da bu aynı mercekten bakmanı sağlar. Olasılıklar, bolluk ve zarafet merceğinden. Ama bu büyük gücün bir de büyük sorumluluğu vardır. İlahi zihinle birlikte yaratım yapan varlıklar olarak düşündüğümüz her düşünceyi ve beslediğimiz her inancı farkındalıkla seçmemiz gerekir. Korku yerine sevgiyi, şüphe yerine inancı, kıtlık yerine bolluğu seçmeliyiz. Zihinsel ve duygusal enerjimizi bilinçli bir şekilde yöneterek onu iyiye, doğruya ve güzelliğe yönlendirmeliyiz. Tabii ki bu kolay bir yol değil. Eğer olsaydı hepimiz şimdiden hayallerimizin hayatını yaşıyor olurduk. Çünkü hepimizde derinlere yerleşmiş inanç kalıpları ve sınırlayıcı düşünceler var ve bunları kırmak, alışkanlıkları dönüştürmek kolay olmuyor. Ama ne kadar çok pratik yaparsan, ne kadar çok zihnini ilahi bilgelikle hizalarsan, dış dünyandaki değişimleri de
o kadar belirgin ve mucizevi bir şekilde fark etmeye başlarsın. Her şey küçük ama anlamlı seçimlerle başlar. Her olumsuz düşünceye yakalandığında dur ve bilinçli bir şekilde seni güçlendiren bir bakış açısı seç. Her zorlayıcı durumda evrenin sonsuz zekasının seni yönlendirdiğini ve desteklediğini kendine hatırlat. Her hayal kurduğunda, her hedef belirlediğinde onu çoktan gerçekleşmiş gibi hisset ve bu gerçekleşmenin verdiği sevinci ve minnettarlığı kalbinde yaşat. Ve işte başka bir önemli şey daha var. Hayallerini ve hedeflerini kimseyle paylaşma. Onları kendine sakla. Çünkü bu şekilde enerjilerini korur, başkalarının şüphelerinden veya yargılarından etkilenmeden büyümelerine izin verirsin. Hayallerini birer tohum gibi düşün. Onları sessizce besle, gizlice sula. Ta ki kök salacak kadar güçlenip dünyaya açılabilecek hale gelsinler. Bu yaratıcı bilinçle yaşamaya başladığında hayatının kolaylıkla, zarafetle ve anlamla aktığını hissedeceksin. Eş zamanlılıklar ortaya çıkacak. Fırsatlar yolunu açacak. Sanki tüm evren senin lehine işliyor gibi olacak. Yaşam ağıyla daha derin bir bağ hissedecek ve içsel yolculuğuna duyduğun güven katlanarak büyüyecek. Bu, bir gecede değişen bir şey değil ama inanmaya başlamak için daha uygun bir zaman da yok. Çünkü bu güç, dışarıdan araman gereken ya da hak etmek için mücadele etmen gereken bir şey değil. O zaten senin içinde. Doğuştan beri seninle birlikte. Sadece uyanmanı bekliyor. Sen, ilahi olanın yaratısısın. Evreni yöneten o sınırsız zekanın içindeki bir ifade, eşsiz bir yansımasısın. Kendi hayatının yaratıcı gücünü sahiplen. Göreceksin ki yaşadığın dönüşümler geçmişte mümkün bile olduğunu sanmadığın şeyleri gerçeğe dönüştürecek. Ve eğer hala biraz şüpheyle yaklaşıyorsan, bu da tamamen anlaşılır bir şey. Sonuçta bize küçücük varlıklar olduğumuz, devasa ve kayıtsız bir evrende yalnız kaldığımız öğretilmedi mi yıllarca? Ama gerçek bundan çok daha büyük. Lütfen şimdi birkaç saniyeliğine dur ve bu gerçeği yüreğinde hissetmeye çalış. Senin tam da bu haliyle, sahip olduğun yeteneklerle, karakterinle, bakış açınla dünyaya gelme ihtimalin yaklaşık 400 trilyonda bir olarak hesaplanıyor. Bu, sadece nadir bir ihtimal değil, düpedüz bir mucize. Sen, evrende bir kez gerçekleşen eşsiz bir olaysın. Ve şimdi bir düşün, internetteki milyarlarca video arasından, sana hitap eden onca içerik arasından, tam da bu saniyede, bugün, bu yıl, bu hayat evresinde, işte bu videoya tıkladın. Her şey, tüm evren, seni tam olarak şu ana getirmiş gibi. Neden? Çünkü evren, uzun süredir senin dikkatini çekmeye çalışıyor. Kulağına fısıldıyor, yoluna ipuçları bırakıyor, içinde uyanmak üzere olan olağanüstü güce doğru seni hafifçe dürtüklüyor. Ve şimdi artık gerçekten dinleme zamanı geldi. Evren soğuk, uzak ya da ilgisiz bir kuvvet değil. Aksine yaşayan, bilinçli ve sınırsızca yaratıcı bir varlık gibi. Ve işin en büyüleyici tarafı, sadece senin tarafında değil, aktif olarak seni destekliyor. Seni hayallerine, hedeflerine doğru yönlendirmeye çalışıyor. Derler ki, eğer bir şeyi içtenlikle arzuluyorsan, bu arzunun kendisi zaten kaderinin bir parçasıdır. Senin içindeki o istek, sana ait olduğu için orada vardır. Aslında evren, sınırsız bolluk, sonsuz olasılık ve akıl almaz fırsatlarla dolup taşıyor. Hepsi senin onları fark edip sahip çıkmanı bekliyor. Ve işte bu gerçeğe kendini uyumladığın an, kapılar birer birer açılmaya başlar. Sanki evren tüm gücüyle senin lehine işlemeye başlar. Buradan, Holmes'un temel sezgisine dönebiliriz. Hayat bir aynadır. İçinde ne varsa, sana onu yansıtır. Her deneyim, her karşılaşma, her dönüm noktası, hepsi zihninde başlayan düşüncelerinin dışa vurumudur. Hiç fark ettin mi? İyi bir ruh halindeyken, dünya bir anda daha aydınlık, insanlar daha anlayışlı ve hayat daha akıcı görünür. İşte bu, aynanın etkisidir. Fakat çoğumuz, günlük hayatı otomatik pilotta yaşıyoruz. Bilinçaltımızdaki programlar, kalıplaşmış inançlar ve öğrenilmiş tepkiler hayatımızı yönetiyor. Ne düşündüğümüzü bile fark etmiyoruz. Sonra da neden? Hep aynı şeyleri yaşadığımızı sorguluyoruz.
Bu yüzden farkındalık çok önemlidir. Zihinsel kalıplarını fark etmeli ve hangi düşünceleri yaymak istediğini bilinçli olarak seçmelisin. Bu, zihninin yazılımını güncellemek gibidir. Kendine güç veren yeni inançları yüklediğinde, hayatında deneyimlediğin gerçeklik de tümüyle değişir. Ancak işin daha da derinleştiği yer burasıdır. Holmes'un vizyonu, bu gerçeği daha da genişletir. Düşüncelerimiz elbette gerçekliğimizi şekillendirir ama bu, boşlukta gerçekleşen bir şey değildir. Bizi etkileyen toplumsal normlar, kültürel beklentiler ve çevremizdeki insanların inançlarıyla örülmüş bir dünyada yaşıyoruz. Bu dışsal etkiler, neyi arzuladığımızı ve o arzulara ulaşma yeteneğimiz hakkındaki algımızı gizlice şekillendirir. İçsel düşüncelerimiz birer tohum gibidir. Ama onları ektiğimiz dış dünya, yani kolektif bilinç, bu tohumların nasıl büyüyeceğini belirleyen toprak ve iklim gibidir. Gerçek arzularını hayatına çekmek istiyorsan, bu iki güç arasında denge kurman gerekir. Düşüncelerin net ve berrak olabilir ama alışkanlıkların, ilişkilerin ya da çevren bu vizyonu desteklemiyorsa, o fikirlerin filizlenmesi zorlaşır. Holmes der ki, zihin verimli bir toprak gibidir. İçine ne ekilirse onu büyütür. Ama en verimli toprak bile şüpheyle ya da sınırlayıcı etkilerle doluysa o tohumların yeşermesi mümkün olmaz. Tersinden bakarsak dış koşulların mükemmel olabilir ama senin zihinsel ortamın korku, endişe ya da olumsuzlukla doluysa yine de istediğin sonuçlara ulaşamazsın. Çünkü evren inançlarının desenini yansıtır. İçinde tuttuğun her şey dış dünyanda şekil bulur. Bunu şöyle düşün. İlk defa yürüdüğün bir çimenlik alan hayal et. Başta çimenler uzun ve düzensizdir. Ama sen aynı yoldan tekrar geçtikçe çimenler ezilir ve o patika belirginleşir. Zamanla o yol öyle aşina hale gelir ki başka seçenekleri düşünmeden oradan yürümeye devam edersin. İşte düşüncelerimiz de bu şekilde çalışır. Eğer sürekli ben yeterli değilim ya da hayat adil değil gibi düşünceleri tekrarlarsan, beyninde bu yollara karşılık gelen sinirsel patikaları güçlendirirsin. Bu yollar zamanla otomatik hale gelir. Ama bir gün ben yeterliyim, hayat fırsatlarla dolu, ben değerliyim gibi düşünceleri bilinçli olarak seçmeye başlarsan, beynin yeni patikalar oluşturmaya başlar. Bu yeni yolları ne kadar çok kullanırsan, zamanla onlar senin varsayılan düşünme biçimin haline gelir. Dünya ile kurduğun ilişki değişir ve yaşadığın sonuçlar hiç beklemediğin kadar olumlu bir yöne doğru evrilmeye başlar. İşte bu süreç, Holmes'un zihnini sonsuz yaratıcı güçle hizalamak olarak adlandırdığı şeydir. Bilimin ve ruhsallığın kesiştiği bu noktada gerçeklik bambaşka bir biçimde dönüşmeye başlar. Şimdi belki de kendine şu soruyu soruyorsundur. Eğer bu güç zaten hep içimdeyse, neden onu hissedemiyorum? Bu çok yerinde bir soru ve cevabı hem şaşırtıcı derecede basit hem de derin. Aslında bu gücü her gün kullanıyorsun. Her düşündüğün düşünce, hissettiğin her duygu ve içinde taşıdığın her inanç, bu evrensel enerjiye doğrudan bağlanır. Fark yaratan şey, bunu bilinçsizce mi, yoksa bilinçli bir şekilde mi kullandığındır. Holmes, bu farkındalığın önemini çok iyi anlamıştı ve bu yaratıcı, güçle uyum sağlamana yardımcı olacak, son derece basit ama hayatı tümüyle dönüştürebilecek kadar güçlü bir teknik önerdi. Ona zihinsel anahtar adını verdi. Hayal et. Zihninde bir ışık düğmesi var. O düğmeyi çevirdiğinde evrenin sonsuz gücüyle olan bağlantını aktif hale getiriyorsun. Bu sadece bir görselleştirme değil. Düşüncelerini ve duygularını sınırlayıcı inançlardan yaratıcı bir frekansa yönlendirebilmenin bilinçli bir yoludur. Haydi birlikte deneyelim. Gözlerini kapat, derin bir nefes al ve zihninde bir anahtar hayal et. Şimdi o anahtarı çevirdiğini düşün. O anda içinden sıcak, altın renkli bir enerjinin aktığını hayal et. Bu enerji tüm hücrelerine yayılıyor. Seni canlılık, netlik ve güçle dolduruyor. Bu, yaratım enerjisinin kendisidir. Aynı enerji yıldızları besler, yaşamı düzenler ve evreni dengede tutar. Zihinsel anahtarı bu kadar güçlü yapan şey, dikkatini anında değiştirmesidir.
Korkuya ya da şüpheye kapıldığın bir anda, bu anahtarı çevirdiğinde, kendini gerçek özünle yeniden bağlantıya geçirirsin. Sen, ilahi olanın eşsiz bir ifadesisin. Bilim de bu süreci destekliyor. Nörobilimde yapılan çalışmalar, görselleştirmenin gerçek bir eylemi yaparken aktive olan sinir yollarını uyardığını kanıtladı. Yani bu anahtarı hayal ettiğinde beynin bu güce zaten bağlanmışsın gibi tepki verir. Holmes sık sık şunu söylerdi: hayat dayanılacak bir şey değildir, yaşanacak bir şeydir. Bu yöntem, işte bu anlayışla tam bir uyum içindedir. Her anahtarı çevirdiğinde hayatla tam anlamıyla etkileşim kurmayı seçmiş olursun. Artık pasif bir izleyici değil, aktif bir yaratıcı olursun. Bu zihinsel aracı dilediğin her an kullanabilirsin. Bir sorunla karşılaştığında anahtarı çevir. Kendini sıkışmış ya da ilhamsız hissettiğinde yine anahtarı çevir. Hatta işler yolunda giderken bile bu eylemi sürdürmek seni her zaman akan yaratıcı enerjiyle hizalar. Tıpkı kas geliştirmek gibi, ne kadar çok kullanırsan bağlantın o kadar güçlenir. Zihinsel anahtarın amacı her sonucu kontrol etmek değil. Asıl amacı içinde ve çevrende zaten var olan sınırsız olasılıkla hizalanmaktır. Holmes'un öğrettiği gibi, düşünce ve inançlarını bu evrensel enerjiyle bilinçli olarak hizaladığında hayatında olağanüstü değişimler gerçekleşmeye başlar. Fırsatlar belirmeye başlar. Çözümler kendiliğinden görünür hale gelir. Kendini hayatın akışına kapılmış değil, onunla birlikte uyum içinde akan bir varlık gibi hissedersin. Ama unutma, bu aracın gücü sürekli kullanımında gizlidir. Onu bir alışkanlık haline getir. Her gün, her sabah ya da gün içinde birkaç dakika ayırarak içindeki ilahi doğayla bağlantını yeniden kur. Bu basit eylem, zamanla sadece düşünme biçimini değil, yaşadığın gerçekliği de dönüştürür. Peki sen, bu anahtarı çevirmeye ve hayatının bambaşka bir versiyonuna adım atmaya hazır mısın? Holmes bize hep hatırlatırdı. Bu yaratıcı güç, arayıp bulman gereken bir şey değildir. O zaten senin içinde. Tıpkı yerçekimi gibi, sürekli ve doğaldır. Gezegenlerin yörüngede kalmak için yerçekimini düşünmesi gerekmez. Aynı şekilde, senin de bu ilahi gücü çalıştırmak için zorlaman gerekmez. O, senin öz yapına işlemiştir. Sadece ona bilinçli bir şekilde yönelmen yeterlidir. Bir bitkinin içgüdüsel olarak ışığa yönelmesi gibi veya gün boyunca sürekli hatırlamak zorunda kalmadan nefes alman gibi. Farkında olmasan da seni yaşatan bu solunum gibi yaratıcı enerji de hayatını sürekli şekillendirir. Peki bu enerji bu kadar doğal, bu kadar temel bir parçamızsa neden herkes arzuladığı hayatı hemen yaratamıyor? İşte burada devreye Holmes'un zihinsel denklem dediği kavram giriyor. Modern kuantum fiziğinde buna kuantum uyumu deniyor. Bir şeyin tezahür edebilmesi için bilinçli arzuların ile bilinçaltı inançların birbirine tam olarak uyumlanmış olmalı. Bu uyum olmadığında niyet enerjisi dağılır ve fiziksel dünyada somut bir forma dönüşemez. Şimdi anlatacağım şey kulağa inanılmaz gelebilir ama kuantum mekaniği bunu artık tartışmasız şekilde kanıtladı. Tıpkı elektriğin bir iletkenden geçmesi gibi, bilinç de fizikçilerin kuantum alan adını verdiği görünmeyen ve her şeyi birbirine bağlayan o matriksten akar. Tüm gerçekliğin potansiyelini içinde taşıyan bu alan, bilimin Holmes'un derin sezgileriyle buluştuğu noktadır. Holmes, yaratım sürecini ruh, zihin ve beden üçlüsüyle açıklardı. Ruh, bilinçli gözlemcidir. Düşünceyi başlatan, niyeti ortaya koyan yerdir. Zihin yasası, olasılıkların hepsinin aynı anda var olduğu, ta ki içlerinden biri seçilip gerçekliğe dönüşene kadar süren bir kuantum alanıdır. Bu alan, evrende gerçekleşebilecek her şeyin potansiyel olarak var olduğu o sonsuz olasılıklar okyanusudur. Ve işte beden, yani fiziksel gerçekliğimiz, o seçilmiş olasılığın çökmesinden, yani gerçekleşmesinden doğar. Beden, bizim niyetlerimiz ve inançlarımızla şekillenen somutlaşmış haldir. Ernest Holmes, bu yaratım sürecini kuantum fiziği henüz ispatlamadan çok önce anlamıştı. Düşüncelerimiz, yani ruh, o büyük yasayla, yani kuantum alanıyla etkileşime girdiğinde,
ortaya fiziksel dünya çıkar. Bu, bir varsayım değil, bu yaratımın temel doğasıdır. Bilinçli arzularını, bilinçaltındaki inançlarla tam olarak hizaladığında, kuantum uyumu adı verilen bir hal meydana gelir. Bu uyum hali, evrenin sana netlik ve kesinlikle cevap verdiği andır. O noktada niyetlerin, düşünceler yoluyla fiziksel dünyaya tezahür etmeye başlar. Ve işte şu anda, tam da bu anda, kuantum fiziği bize der ki, geleceğin, hayallerin, arzuların hepsi hali hazırda bir kuantum süperpozisyon halinde mevcuttur. Bu, tüm olasılıkların aynı anda var olduğu sonsuz bir potansiyel alanıdır. Bunu devasa bir okyanus gibi hayal et. Her bir damlası farklı bir olasılığı temsil eder. Hepsi aynı anda mevcuttur. Ancak asıl büyüleyici olan yer şurasıdır. Holmes'un elektrik metaforunu hatırla. O derdi ki, elektrik görünmezdir ama yönlendirilmediği sürece işe yaramaz. Aynı şekilde evrensel güç de ancak bilinç tarafından yönlendirildiğinde tezahür eder. Kuantum fiziği bunu, gözlemci etkisi adı verilen şaşırtıcı bir keşifle doğruladı. Parçacıkların davranışı sadece gözlemlendikleri için değişiyor. Sadece bakan biri olduğu için olasılıklar fiziksel gerçekliğe dönüşüyor. Bunu şöyle düşün. Bir gölete 2 taş attığını hayal et. Oluşan dalgalar, düşüncelerinden yayılan kuantum dalgaları gibidir. Bu dalgalar senkronize olduğunda, yani bilinçli niyetin ile bilinçaltı inancın örtüştüğünde, fizikçiler buna yapıcı girişim der. İşte tam da o an, düşünce fiziksel dünyaya form kazandırmaya başlar. Ben buna kuantum kilitlenme diyorum. Yani bilincin tüm diğer olasılık dalgalarını çökerterek sadece istediğin gerçekliğe odaklandığı an. Holmes'un evren, zihin tarafından tutulan zihinsel eşdeğere karşılık vermek zorundadır derken, kastettiği tam olarak budur. Ve şimdi, bilim, nihayet onun onlarca yıl önce bildiği bu hakikate ulaşmış durumda. Düşün biraz. Hayatında içtenlikle arzulayıp başardığın her şeyde bu prensibi farkında olmadan kullandın. Bilinçli odağın kuantum alanını çökertti ve o özel gerçekliğe ulaşmanı sağladı. Ama burada insanların çoğunun gözden kaçırdığı çok önemli bir detay var. Bunu gerçekleştiren yalnızca bilinçli düşüncelerin değildi. Tüm varlığın, tüm enerjin, tüm inançların o gerçeklikle aynı frekansta titreşiyordu. Bu yüzden bu güce ulaşmak için yalnızca düşünmek yetmez. Bilinçaltındaki inançlar da bu arzuyla uyum içinde olmalıdır. Şimdi Holmes'un zihinsel denklem olarak adlandırdığı süreci ve modern kuantum fiziğinin kuantum uyumu diye açıkladığı süreci 6 temel adımda birlikte keşfedelim. 1. adım, kuantum durum aktivasyonu. Sahip olduğun her arzu, kuantum alanında bir olasılık olarak var olur. O arzuya dikkatini verdiğinde, o belirli ihtimali aktif hale getirirsin. İşte bu, gerçekliği yaratma sürecinin başladığı noktadır. 2. adım, fonksiyon çökmesi. Tüm dikkatinle arzu ettiğin şeye odaklandığında, o sonsuz olasılık alanındaki ihtimallerden birini seçmiş olursun. Holmes'un tedavi dediği şey budur. Ne yaratmak istediğine dair net ve odaklanmış bir niyet beyanı. 3. adım, kuantum eşdeğerlik. Düşüncelerin ve enerjin odaklandığın sonuçla bağlantıya geçer. Holmes buna zihinsel denklem diyordu. Yani zihnin ile hedefin artık aynı frekansta titreşiyor demektir. 4. adım, frekans tutarlılığı, arzuna odaklanmayı sürdürmek, zihinsel frekansını istikrarlı hale getirir. Bu tıpkı bir radyo istasyonuna ayarlanmak gibidir. Bu frekans, benzer enerjileri ve olayları doğal olarak hayatına çeker ve arzunun gerçekleşmesini kolaylaştırır. 5. adım, bilinçli hizalanma. Niyetine odaklandıkça, inançların ve davranışların da bu hedefe uyum sağlar. Holmes, hayal ettiğin şeyin mümkün olduğuna yürekten inanmanın, sadece dilemekten çok daha güçlü olduğunu bu yüzden vurgulardı. 6. adım, fiziksel tezahür. Sonunda arzun, fiziksel dünyada şekillenmeye başlar. Kuantum alanındaki potansiyel, artık gerçek ve somut bir sonuç haline gelir. Bilim insanları bu ana dekoherens der. Düşün, bilincin bir kuantum, deniz feneri gibidir. Tıpkı bir deniz fenerinin
gemileri yaratmaması ama onları limana yönlendirmesi gibi senin bilincin de yeni olasılıkları yaratmaz. Ancak odaklandığında belli olasılıkları fiziksel gerçekliğe indirir. Ve şimdi dönüşüm anına ulaştık. Kuantum alan ve bilinç hakkında öğrendiğin her şey artık uygulanabilir, gerçek güce dönüşmek üzere. Ama bundan önce Holmes'un büyük keşif dediği şeyi hatırlatmalıyım. O der ki, zihninde olan bir şey mutlaka gerçekliğinde de olur. Olabilir değil, olmalı. İşte şimdi tüm bu öğrendiklerini yaşamına uygulama zamanı geldi. İşte burası Ernest Holmes'un felsefesinin sadece bir düşünce sistemi olmaktan çıkıp gerçek yaşamda uygulanabilir bir rehbere dönüştüğü noktadır. Artık bu bilgileri bir kenarda tutmak değil, hayatına dahil etme zamanı. Holmes'un en çok bilinen ve en etkili tekniklerinden biri olan ruhsal zihin tedavisi, düşüncelerini ilahi hakikatle hizalayarak arzularını gerçekleştirmek için izlenebilecek güçlü bir yöntemdir. Bu uygulama 5 temel adımdan oluşur ve her biri yaratım sürecinin bir yönünü desteklemek üzere düzenlenmiştir. 1. uygulama, tanıma. Recognition. İlk adım, ilahi olanın sonsuz gücünü tanımaktır. Bu güç, her şeyi bilen, her şeyi seven ve her şeye kadir olan bir varlıktır. Bunu yüksek sesle ya da içtenlikle şöyle söyleyebilirsin. Bir tek sonsuz varlık vardır. O her şeyi bilir, her şeyi sever ve her şeye gücü yeter. Bu sözlerle zihnini evrensel gerçekliğe açar ve yaratıcı alana giriş yaparsın. 2. uygulama, birleşme, unification. 2. adım, bu güçle olan bağını kabul etmektir. Ben bu sonsuz güçle birim. Onun bilgeliği, sevgisi ve yaratıcılığı içimden akar. Bu cümleyle ilahi olanın dışında olmadığını, onunla bir bütün olduğunu fark edersin. Yaratıcı güç senin dışında değil, senin içindedir ve her an seninle birlikte çalışır. 3. uygulama, gerçekleştirme, realization. 3. adımda niyetini sanki çoktan olmuş gibi ilan edersin. Hayatımın her alanında bolluk içindeyim. Fırsatlar ve kaynaklar bana kolaylıkla akıyor. Bu noktada düşüncelerini arzunla hizalayarak bilinçaltına çok net bir mesaj gönderirsin. Bu benim gerçeğim. 4. uygulama, şükretme, Thanksgiving. 4. adımda arzunun zaten gerçekleşmiş olduğuna dair şükür enerjisini yayarsın. Bu gerçeği bana yaşattığın için teşekkür ederim ilahi varlık. Şükran, yaratımın katalizörüdür. Evrene teslimiyetin ve güveninin bir göstergesidir. 5. uygulama, serbest bırakma, release. Son adımda niyetini serbest bırakırsın. Artık onu tutmak ya da zorlamak gerekmez. Bu niyeti ilahi yasaya teslim ediyorum. Biliyorum ki bu iş tamamdır. Bu sözle birlikte niyetin artık evrensel zeka tarafından şekillendirilmek üzere yola çıkar. Bu 5 adımı her gün uyguladığında yaşamının alışılmadık biçimlerde değiştiğini görmeye başlarsın. Holmes'un öğrettiği bir başka güçlü ilke de dolaşım yasasıdır. Ona göre hayat döngüsel bir prensiple işler. Ne verirsen katlanarak sana geri döner. Bu yasayı aktive etmek için basit ama etkili bir egzersiz yapabilirsin. Bugün cömertçe verebileceğin bir yol belirle. Bu zamanını paylaşmak olabilir, birine içten bir iyilik yapmak olabilir ya da maddi bir yardım sunmak. Önemli olan beklentisizce vermektir. Bunu yaparken ben ilahi bolluğun bir kanalıyım. Verdiğim her şey daha büyük bir ölçekte bana geri döner diyebilirsin. Bu uygulama hem zihin yapını kıtlıktan bolluğa kaydırır hem de bolluk enerjisini hayatında sabitler. Günlük hizalanma ritüeli. Holmes, ilahi olanla olan bağlantımızı güçlendirmek için günlük ritüellerin gücüne inanırdı. Her sabah, günün ilk ışığında yapacağın kısa ama derin bir uygulama, zihnini ve enerjini hizalamana yardımcı olur. Sessiz bir yere otur, derin bir nefes al ve zihninde altın bir ip hayal et. Bu ip, senin zihnini sonsuzluğa bağlar. Her nefes alışında, bu ilahi enerjinin içinden aktığını ve tüm bedenini, zihnini netlik ve güçle doldurduğunu hisset. Ardından şu olumlamayı yüksek sesle söyle. Düşüncelerimi, inançlarımı ve eylemlerimi ilahi bilgelikle hizalıyorum. Bolluk, sevgi ve neşe için açık bir kanalım.
Ardından gününü gözünde canlandır. Senkronize, olayların ve fırsatların en yüksek hayrına hizmet eder şekilde mükemmelce açıldığını hayal et. Bu sade uygulama, gününe yön verirken aynı zamanda seni ilahi sistemle daha güçlü bir bağa sokar. Zihinsel temizlik, mental housekeeping. Holmes, sınırlayıcı inançları ve olumsuz düşünceleri temizlemenin önemine özellikle vurgu yapardı. Bu, zihinsel düzenin sağlanmasıdır. Her akşam gününü gözden geçir. Hangi olumsuz düşünceler aklına geldi? Ne tür şüpheler ya da korkular seni durdurdu? Bunları bir deftere yaz. Sonra her biri için pozitif bir gerçeklik yaz. Örneğin, yeterince iyi değilim yazdıysan yanına, ben fazlasıyla yeterliyim ve başarıya layığım yaz. Yatmadan önce bu pozitif doğruları sesli olarak oku ve onları sanki şimdiden gerçeklermiş gibi hisset. Bu uygulama zihinsel karmaşayı temizler ve yerine güçlendirici inançlar yerleştirir. Görselleştirme egzersizi, The Visioning Practice. Holmes'a göre zihin, görselleştirmeye olağanüstü tepki verir. Uygulaması basittir. Rahat bir pozisyonda otur, gözlerini kapa ve ideal yaşamını tüm detaylarıyla hayal et. O hayatı yaşarken kendini gör. Etrafındaki sesleri duy. Hissettiğin duyguları kalbinde canlandır. En az 5 dakika boyunca bu vizyona tamamen dal. Bu benim gerçekliğim. Şimdi onunla hizalanıyorum ve o da mükemmel bir zamanlamayla tezahür ediyor diyerek süreci pekiştir. Bunu düzenli yaptığında arzularının zihinsel eşdeğerini oluşturursun. İç dünyanı dış gerçekliğinle hizalarsın. Holmes'un sıkça söylediği gibi, senin içinde zaten sınırsız bir potansiyel var. Bunu inşa etmen ya da dışarıda araman gerekmiyor. Yapman gereken tek şey, ona uyanmak ve onunla bilinçli bir şekilde hizalanmak. O zaman hayat, bugüne kadar sadece hayalini kurduğun seviyeye yükselecek. Asıl soru şu, bu uygulamaların yalnızca ruhsal araçlar değil, bir yaşam biçimi olduğunu fark edecek misin? Çünkü bu öğretiler, sadece kısa süreli rahatlama sunmak için değil, hayatının kökten dönüşmesini sağlamak üzere tasarlandı. Ne kadar çok uygularsan, içinde taşıdığın sonsuz güçle o kadar uyum içinde olursun. Düşüncelerin daha berraklaşır, enerjin uyumlanır, eylemlerin ise derin bir amaç doğrultusunda akmaya başlar. Ama unutma, bu süreçte amaç zorlamak ya da bir şeyleri oldurmaya çalışmak değildir. Asıl mesele, evrenin akışına direnmek yerine, onun içinden geçmesine izin vermektir. Direnişi bıraktığın ve bu hakikate uyumlandığın o anda, evren seni şaşkınlığa uğratacak şekillerde yanıt vermeye başlar. Holmes'un bize öğrettiği şey çok netti. Yaşam, bireyle sonsuz olan arasında kurulan kutsal bir ortaklıktır. Sen bu ilahi güçten ayrı bir varlık değilsin. Aksine, onun canlı bir yansıması, yaratımın vazgeçilmez bir parçasısın. Peki, sen kendi rolünü kabul etmeye hazır mısın? Gerçekliğin eş yaratıcılarından biri olmayı seçmeye hazır mısın? Bolluğu, sevgiyi ve neşeyi, yani doğuştan senin olan tüm bu mucizeleri sahiplenmeye var mısın? Başlamak için yapman gereken tek şey, bu uygulamaları hayatına dahil etmek ve onların sana rehberlik etmesine izin vermek. Gözlerinin önünde şekillenen değişim, senin bile hayal edemeyeceğin kadar büyük olabilir. Gerçek şu ki, evrensel zeka seni daima bekliyordu. Senden tek istenen, onun çağrısına evet demendir. Her düşünce, her niyet, her dikkatli odaklanma anı bir yaratım fırsatıdır. Ama Holmes'un da sıkça hatırlattığı gibi, bu süreç mücadeleyle değil, hizalanmayla ilgilidir. Düşüncelerini, inançlarını ve eylemlerini sonsuz olanla uyumladığında, hayat kendiliğinden akmaya başlar. Bu yolculuğu evrenle yapılan bir dans gibi düşün. Her adımını kontrol etmeye çalışmak yerine, yaratımın ritmiyle uyum içinde hareket etmek, bu dansın özüdür. Ve sen o uyumu yakaladığında, evren senin için varlığını daha önce fark etmediğin kapıları bir bir açar. Holmes'un sözünü hatırla. Senin içinde zaten sınırsız bir potansiyel var. Asıl soru şu, bu potansiyeli fark etmeye hazır mısın? Unutma, beklemen gereken mükemmel bir an yok. Çünkü o an zaten geldi, şu anın kendisi. Şimdi başla, küçük adımlarla, her gün şükretmeyi pratiğe dök. Zihnini ilahi bilgelikle,
Hizala ve evrenin her adımda seninle birlikte çalıştığına güven. Eğer bu noktaya kadar geldiysen, zaten dönüşüm yoluna adım attın demektir. Ama sadece bilgiyle yetinme. Artık bu bilgileri yaşamanın ve uygulamanın zamanı. Bu yüzden şimdi seni 30 günlük gerçekleştirme yolculuğuna davet ediyorum. Önümüzdeki 30 gün boyunca her gün ruhsal zihin tedavisini uygula. Arzularını sanki zaten gerçekleşmiş gibi ilan et. Ne zaman kendini tıkanmış hissedersen, şükran yeniden başlatma egzersizini yap. Her sabah minnet duyduğun şeyleri yaz. Bu uygulama titreşimini anında yükseltecek. Günde en az 5 dakika boyunca hayalindeki yaşamı zihninde canlandır. Onu gör, hisset, içtenlikle inan. Gelişimini gün gün yaz. Yaşadığın eş zamanlılıkları, karşına çıkan fırsatları ya da küçük büyük fark etmeksizin her atılımı not et. Çünkü zihnini ilahi, bilgelikle hizaladığında hayatında gözle görülür değişimler başlayacak. Bazı değişimler ince ama derin olur. Bazıları ise bir mucize kadar şaşırtıcı. Ama şunu bil ki, bu yıl bitmeden önce yaşamın bambaşka bir yöne evrilebilir. Bu 30 günlük sürece başlamak istiyorsan, yorumlara 30 gün boyunca varım yaz. Birbirimize destek olalım. Bu yolculukta deneyimlerimizi paylaşalım. Sadece izlemekle yetinme. Bu bilgileri hayatına taşı. Kanalı takip et. Daha fazla dönüştürücü bilgi için burada kal. Ve bu videoyu potansiyelini keşfetmeye hazır bir dostunla mutlaka paylaş. Aşağıya yorum olarak da yaz. Bu yıl gerçekleştirmeye hazır olduğun bir tek hayalin ya da arzun nedir? Birbirimizin dönüşüm yolculuğuna tanıklık edelim. Ve unutma, yaşamını yaratma gücü zaten içinde mevcut. O güce ulaşmak için beklemen gereken hiçbir şey yok. Çünkü her şey tam da şimdi başlıyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu yararlı bulduysanız bir sevdiğiniz ile paylaşmanızı öneririm. Kanalıma verdiğiniz destekten dolayı minnettarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.